Merhabalar, ben Aybüke'lerin kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konu konuşuyoruz. Nasıl zayıfladım ve ikinci çocuktan sonra hiç çocuk yapmamış ki kiloma döndüm. Hemen bahsetmek istiyorum ve hamileyken neler yaptım biraz da bunlardan bahsedeceğim. Video başlasın. Şimdi doğum kilolarını en kolay vermenin yolu başta almamak. Hani gerçekten çok fazla kilo almamak. Ama bu şey de değil ya, işte hamileyim hiçbir şey yemiyorum diye kendinizi kısıtlamanızı da istemiyorum. Çünkü bir insanın istediği her şeyi yiyebileceği ve her şeyin çok lezzetli geldiği dönem hamilelik dönemi. Yani yediğiniz her şey 2-3 kat lezzetli geliyor. Hem hormonların etkisiyle hem iştahınız çok açılıyor. O yüzden yiyin ama ilk 3 ay. İlk 3 ay çok kilo almamak, zaten sonraki aldığınız kilolar biraz bebeğe giden kilolar oluyor ama ilk 3 ayda bebek zaten mercimek kadar. Aldığınız kilolar biraz size kalıyor. Ben yine almadım mı? Aldım 1-2 kilo. Toplamda hamileliğim boyunca 16-17 kilo aldım. Normalde 12 kilo almak ideal. İşte ama ben sonlara doğru iştahım çok açıldı. Dondurma yiyorum. Karpuz, bir de tam yaz gebeliydi benimki. Karpuz çıktı ve sürekli karpuz yiyorum ama böyle bir bütün karpuz falan yiyorum. O da tabii ki kalori. Böyle olunca aldım kilo. Ama şöyle çok takmadım. İki şeyi çok iyi biliyorum. İlk 3 ayda çok kilo almadığımı biliyorum. İkincisi de bu kiloların hepsi gidecek. Asıl önemli olan emzirirken kilo almamak. Yani doğumdan sonra kilo almaya devam etmemek. Çünkü oradan sonra aldığınız kilolar zaten çok kalıcı oluyor. Bunun için de neler yaptım? Başta onu anlatayım. Tabii ki herkes emzirmiyor ama ben emzirdiğim için emziren taraftan anlatacağım. Emzirmiyorsanız da zaten böyle aşırı bir herkes size ye diye ısrar etmiyordur diye düşünüyorum. Ama emzirdiğinizde süt olsun diye herkes diyor ki ya şunu da ye, bu süt yapıyor, şu süt yapıyor, işte süt az geliyor, acaba bugün az mı yedim diyorsunuz. Ama anne sütü yiyeceklerle hiç bağlantılı değil. Sadece aldığınız sıvıyla bağlantılı. Çünkü sıvı şeyler anne sütünü üretiyor. O yüzden ben bunu bildiğim için bol bol su içmeye başladım. Bol bol su içmeye başladım doğumdan itibaren. Yaklaşık bir 20-30 gün sonra falan gerçekten vermiştim. Yani o ödemi bir atıyorsunuz zaten. Bir de doğumdan çıktığınızda İşte ben sezaryen olduğum için serumla zaten bir 3-4 kilo serum alıyorsunuz. 3-4 litre. Ödem oluyor. Hormonların etkisi oluyor. Yani doğumdan çıktığınızda çok bir kilo vermiş olmuyorsunuz. Ya ben doğumdan bir çıktım öyle bir 10 kilo falan gitmiş gibi düşünüyorum. Öyle değil, 2-3 kilo gitmiş oluyor. Çoğu ödem oluyor. O da işte bir ayda tamamen gidiyor. Yediklerime dikkat etme konusunda bakın, her şeyi yiyorum ben. Hala şu anki hayatımda da. Çevremdeki herkes diyor sen çikolata da yiyorsun. Gidiyoruz kızlarla bir pastaneye, o tatlıyı da yiyorum. Ama her şeyin miktarına bakıyorum. Bir de onu yediysem aslında totale bakıyorum. Kalori açığı oluşturup oluşturmadığıma ya da tam almam gereken kaloriyi almama. Ama tam almam gereken kaloriyi almama rağmen ya da bazen kalori açığı oluşturmama rağmen spor yapmadığım dönemde istediğim gibi görünmüyordum, öyle söyleyeyim. Belimin daha ince görünmesini istiyorum. İşte daha atletik olmak istiyorum. Daha dinç olmak istiyorum. Evet, zayıfladım, kiloyu verdim ama o istediğim sıkılıkta değilim. Tabii ki sonra spora başladım. Ama siz mesela hamilelikte 30 kilo da almış olabilirsiniz. Bunu yadırgadığım için söylemiyorum. Alanlar oluyor. 30 kilo mu aldınız? Tamam, aldınız artık. O süreci güzelce atlatın. Moralinizi bozmayın. Bebeğinizi doğurduktan sonra yine sıvı alımına dikkat edip kendiniz yapabiliyorsanız, kalori açığı oluşturabiliyorsanız, internetten bakarsınız yediğiniz şeylerin kalorisine ve almanız gereken kaloriye ya da açık oluşturmak için kaç kalori almanız gerektiğine ben bildiğimiz bakıyorum. İşte yapay zekaya sorabilirsiniz. Kilom bu, boyum bu, hedef kilom da bu. Mesela işte boyum 1.60, sallıyorum şu an bu arada. Kilom 80, çok kilo almışım, 80 kilo olmuşum. Hedef kilom 55. Ne kadar kalori almalıyım? İşte 3-4 ayda bu kiloyu verebilmek için ne kadar kalori almalıyım diye sorduğunuzda zaten size söylüyor. O gün içinde de yediklerinizi yine sorabilirsiniz, işte bu kaç kalori, bu kaç kalori diye. İnternetten yararlanabilirsiniz. Ama siz diyorsanız ki ben bunu yapamam. Ben yapabiliyorum çünkü gerçekten takıntılı olduğum konularda bayağı iradeliyim. Yapamam diyorsanız da diyetisyene gidin. Onun bir diyet listesi olur. O diyet listesine uyarsınız. Çok kilo aldıysanız. Onun dışında benim beslenmemde olan birçok kişinin de şaşırdığı Ece arkadaşı söylemişti. Ben sürekli beyaz leblebi alıyorum yiyorum. Ona da alıştırdım böyle. Hoşuna gitti beyaz leblebi. Diyormuş ki beyaz leblebi satın alınabilen bir şey miydi? Yani onu böyle kimse yemez gibi. Ama çok seviyorum. Hem protein kaynağı nohut, beyaz leblebi, hem inanılmaz susatıyor hem de düşük kalorili. Bol bol nohut yiyordum. Beyaz leblebi yiyordum. Hala da yiyorum. Çok seviyorum. Arabama atıyorum. Evde böyle akşam atıştırmalık aradığımda, çünkü akşam atıştırmalık aradığımda mutlaka canım o cipsi istiyor. Mutlaka işte çikolata istiyor. Çok kalorili, yağlı, baharatlı şeyler istiyor. Şu anda da hala istiyor bu arada. İstemiyor değil. Yemiyor muyum? Yiyorum. Ama çok değil. Eskiden bir paketi koyardım önüme. Bir de sivilce de yaptığı için kendimi durduruyorum tabii ki. Bir paketi koyardım önüme, hem sivilce yapıyor hem kötü kalori hem ertesi gün iğrenç hissediyorsun. Ne kadar paketliyse
hangisi o kadar kötü hissettiriyor ertesi gün yediğiniz şeyler. Bir de o diyeti bozdum diye daha fazla şey yiyorsun. Tabii ki ben diyetisyen değilim. Kendi deneyimlerimi anlatıyorum. Uzman değilim bu konuda. Hani ben neler yaptım onlardan bahsediyorum. 17 kilo falan almıştım totalde. Bu kilonun asıl olayı 3 kilo bebek oluyor. 1 kilosu amniyon sıvısı oluyor. 1 kilosu plasenta oluyor. Yaklaşık 5 kilosu o işte rahminizin içindeki bebek, sıvı ve plasenta. Bir de rahim büyüdüğü için rahim kendi de ağırlığı artıyor. 1 kiloda rahim oluyor. Ortalama 6 kilo falan. 1 kiloda işte hormonların verdiği ödemler oluyor. İşte göğüslerin daha şiş olması genel ödem oluyor. Bir de vücudun sıvı hacmi de artıyor. Hamile olduğunuzda işte hem kalp atışınız artar hem vücutta taşınan kan artar. Bu da sıvı artışından dolayı. Yani yaklaşık 7,5 kilo falan aslında çocuk oluyor. Geri kalan kısmı sizdeki kalan kilolar ya da işte çok ödem olabilir. Çok tuzlu besleniyorsunuz. Bunlar nasıl gitti? Bu çocuk çıktığında tam hadi 7 kilo kafadan gidecekti. Ama 17 kilo 10 kilo var gibiydi. Ama doğumdan sonra çok aşırı yemeğe yüklenmemek. Bir de emzirmenin şöyle bir etkisi var. Çok büyük bir artısı var. Bunu tüm arkadaşlarıma herkese anlatıyorum. Yani emzirmenin faydası sadece bebeğe değil anneye de. Birincisi rahim 1 kilo oluyor dedim ya. Rahimin çok hızlı toplanmasını sağlıyor. Çünkü oksitosin hormonu rahimi kasar. Zaten emzirirken böyle rahimin kasıldığını hissedersiniz. Rahimi hızlı küçültüyor. Oradan 1 kilo gidiyor zaten. Onun dışında emzirmek bilgiyi vermişlerdi bize ben eğitim aldığımda. Ama unuttum ne kadar böyle kalori harcattığını. Şöyle söyleyeyim. 10.000 adım atmakla emzirmek aynı eşit kalori harcatıyor. O kadar enerji harcatıyor ki zaten emzirirken böyle terlersiniz, böyle kalbiniz hızlı çarpar. Çünkü sanki kardiyo yapıyormuşsunuz gibi efor sarf ediyor vücut siz oturduğunuz halde. Bu da zaten kalori açığı oluşturuyor. Direkt kafadan kalori açığı. Siz her zaman yediğiniz gibi yeseniz bile ekstra enerji harcıyorsunuz. Bir de üstüne yürürseniz zaten tadından yenmiyor. Yani ben hepsini yapamadım, yürüyemedim de. İşte iştahıma da bir gün iyiydi, bir gün kötüydü ama sıvı alınma dikkat ettim ve fazla yememeye, her şeyi yiyip fazla yememeye dikkat ettim. Hala da onu yapıyorum ama şu anki rutinimde hamileliği bir kenara koyuyorum. Bir direnç kilosu oluştu bende. Yani benim ideal kilom 50-51 oluyor. Boyum 1.66, 1.66-50-51 en iyisi ama çoğunlukla 54-55 olmaya başladım doğumdan sonra. Bir tık göbeğim olmaya başladı. Ya böyle tam veriyor gibi oluyorum. 1-2 gün az yiyorum. 3. gün şunu da yiyeyim, bunu da yiyeyim. Diyeti bozdum. Hadi hep beraber her şeyden biraz daha yiyip bozuyordum. Bir bakıyorum 55 olmuşum. 54-55 bu arada gidiyor. Bu da göbek yapıyor. Ve yediğim şeyi çok beğenmiyorum. Yani o formumu biliyorum ya 50-51'deki ve daha kaslı halimi. Şimdi rutinde spora oturttum. Kesinlikle haftada 3 gün spora gidiyorum. Gidemesem de, salona gidemesem de evde yapıyorum. Çok basit egzersizler. İstiyorsanız onu da çekerim. Bugün mesela evde yaptım. Dün de gidemedim. Nil'i uyutup gidecektim. Geç uyudu falan gidemedim. Bugün, dersim bugün değil. Pazartesi, çarşamba, cuma gidiyorum. Bugün ama yapmak istedim. Evde yapabildiklerimi yapıyorum. İlla böyle çok büyük ağırlıklar, çok büyük aletlere gerek yok. Yani şunu aslında kafamda oturttum. Basite indirgemek. Yani spor yapmayı ben şöyle sanıyorum. Mesela işte squat yapmak çok zor bir şey sanıyordum. Çünkü squat çok zor ya. Ya değil. Yapacaksın 10 tane. 10'a kadar sayacaksın. 1, 2, 3, 4, 5. En zor şey olsa ya kendini bir yerde asılı tutacak ol. 10 tane 10'a kadar sayacaksın. Ne yaparsanız yapın. Yani bir iğne vuruluyor. Bir içinden 10'a kadar say bitti. Hani böyle düşünün. Sporu da hani biraz daha kafamda basitleştirmeye başladım. Onu yaptığımdan beri spora gitmediğimde kendimi kötü hissediyorum. İkincisi evde de yapabiliyorum. Hani illa o salona gitmeme gerek yok. İlla bütün aletlerin olmasına gerek yok. Elimde 2'şer kiloluk varsa özellikle kadınlar için. 2 kilo kol için çok iyi. Yani 5 kiloya hiç gerek yok. 2 kilo gayet kolları sıkılaştırır. Karın egzersizleri hiçbir alete gerek yok zaten. Ve çok 1000 tane egzersiz bilmenize gerek yok. 3 tane egzersiz. Kendinize 3 tane egzersiz belirleyin. İşte bir mekik çekersiniz. Bir işte ayaklarınıza yattığınız yerde yanlara değersiniz. Bir işte köprü hareketi var ya onu yaparsınız. Bu üçünü yapıyorum ben evde olduğumda çoğunlukla. Karnım acıyana kadar. Yani işte kol 2 kilo mu kaldırıyorum? Kolum artık burası yanana kadar. Hani çalıştığım kas yanana kadar yapıyorum. Daha basitleştirdikçe kafamda ve ezberleyebileceğim şekilde yaptıkça çok daha şey gelmeye başladı. Evet ya tamam üşenmeyin yapayım. Çok bir sürü video da var zaten internette, YouTube'da. Vaktiniz varsa ama gidin bir hocadan ders alın. Neden bir hocadan ders alın? Ben zaten çok şeyim. Her şey işte mesela kayağa gittim. Mutlaka ders almam lazım. İşte at binicilik yani mutlaka bir profesyonelden ders almam lazım. Sonra kendimi geliştirmem lazım. İşte daha önce reformer yapıyordum. 2 yıl falan reformer yaptım. Ders aldım. Şu an biliyorum reformer yapmayı. Fitness'a gittim. Tamam ağırlık kaldırmak ama hani çok bilmiyorum. Biraz daha özgüvenimin artması için ders almam lazım. Gittim hocadan ders aldım. Şu an hala alıyorum hocamdan ders. Hocadan ders almaya devam etmemin sebebi evet az çok öğreniyorsunuz ama disiplin sağlıyor. Hani kendiniz olunca of ya gitmeyeyim bugün ders ediyorsunuz ama hoca sizi beklediği için bir şekilde
gidiyorsunuz ve o disiplin sağlanmış oluyor. Haftada 3 gün gidiyor oluyorsunuz ve böyle şey değil. Spor salonuna gidip 2-3 saat oralarda hırpalanmamıza da gerek yokmuş yani. Ben öyle düşünüyordum. Gerek yok yani 30-40 dakikada çok hızlı değişim oluyor ki şu an 3 aydır gidiyorum. Bir yılın sonundaki değişimi çok daha böyle kaslı olacağımı düşünüyorum. Çünkü çok hızlı bir değişim oldu bu 3 aylık sürede bile. Hatta öncesi sonrası videoları var. Şu an kendimi de çekeriz. Önce ilk başladığımda da çekmiştim bir video. Gerçekten çok fark ediyor 3 ayda bile. Ki karın kasları için böyle bir 6-7 ay falan lazım. Yani asıl zayıflamadaki olay bence şu. O kafadaki ben kiloluyum algısını bitirip işte yediğim şeyler bana kilo yapıyor algısını bitirip yediğim şeylerin miktarı bana kilo yapıyor. Bir tane çikolata yiyince ölmezsin ya. Ölmezsin. Ben bir tane videoda da bahsetmiştim. Hani bir arkadaşım var çikolata yemiyor ama çikolata hariç her şeyi yiyor. Hani hurmasını yiyor, onu yiyor, bunu yiyor, incir yiyor, kestane yiyor, bir şeyler yiyor faydalı, sağlıklı diye. Ama çikolatadan 5 kat kalori alıyor. Yani beyin şunu ayırt edemiyor. Ya beyin demeyeyim de vücut metabolizması kalori ayrımı yapmıyor. Tabii ki sağlıklı besinleri, vitaminleri, mineralleri, benefitleri sağlıklı ama sonuç olarak kalori olarak baktığımızda o çikolatayı ye. Yediğin şeylerin %80'i, %90'ı sağlıklı olsun. %10'unda da kaçamak fırsatı ver ki kendine. Çünkü şey olur ya böyle çok sıkınca da bıraktığında artık çok aşırı bırakmak istersin. Çok stres olunca. O yüzden şu an kendim stres olmamak için o canım o çikolatayı istiyorsa yiyorum. Başka bir şeyden kalori açığı oluşturmaya çalışıyorum. Kahvaltıyı geç yapmaya çalışıyorum. Asıl en önemlisini söylemedim bir dakika. Bu 3 ay boyunca en önemli şey kahvaltıda, öğle yemeğinde de akşam yemeğinde de proteinle başlamak. Sabahsa yumurta. İşte öğlen yemeği yiyorsanız ben yemiyorum. Öğlen 2 öğün besleniyorum. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği. Kahvaltıyı 11 gibi yapıyorum. Akşam yemeğini de 5-6 gibi yapıyorum. Arada bir şey yemiyorum. İçersem kahve. Bazen hiçbir şey içmiyorum da. En önemlisi proteinle başlamak. Çünkü ekmekle başladığım işte böyle reçeller, çikolatalar falan yediğim ya da işte pişiler falan yediğim kahvaltıda 2 saat sonra acıkıyorum ve her şeye saldırmak istiyorum. O 2 yumurtayı yediğinizde 2 de yetmiyor bana da 3 yiyorum. En az 3 tane yumurta yediğinizde bir de eskiden işte yetersiz protein aldığımdan da sürekli acıkıyordum bence. Şu an hem işte proteinden besleniyorum. Proteinime dikkat ediyorum. Bir de takviyelerime çok dikkat ediyorum. Kan aldırmaya gittim. Mesela kanlarıma baktırdım bu spora başlamadan önce. Demirlerim yerlerde. Şimdi ben sürekli böyle ayılıp bayalıyorum. Uf diyorum kendimi çok kötü hissediyorum falan. Sanıyorum ki kan şekerim düşüyor. Hemen ağzıma bir şeyler atıyorum. Oysa ki demirim düşük olduğu için annemi yani kendini demir eksikliğinden halsiz hissediyorsun. Kilo verememenizin sebeplerinden biri de demir eksikliğiniz olmuş olabilir bu arada. Aynı şekilde doğum sonrasında da demir eksikliği mutlaka oluyor. Çünkü işte bir sezaryenle kan kaybediyorsunuz ya da normal doğumda da kan kaybettiğiniz için demir eksikliği oluyor. O da böyle işte ay ben çok bayılacak gibiyim bir şeyler atıştırdım ve direkt şekerli bir şeye gidiyor. Beyin onu istiyor. Demirinizi tamamlayın. Şu an güzel demir takviyelerimi alıyorum. Başka işte kolajen falan filan kendi magnezyum takviyelerimi alıyorum. Onun dışında proteinle başlıyorum. Spora gitmeye çalışıyorum. Olabildiğince gidemediğim zamanlarda da evde yapıyorum. Her şeyi biraz daha basitleştiriyorum. Hani böyle benim için sağlıklı beslenmek dünyanın en zor şeyiydi. Hani her şey yapabilirim ama sağlıklı beslenemezmişim gibi geliyordu. Çünkü sağlıklı beslenmeyi çok abartıyordum. Hani sanki böyle sürekli avokadolar, işte ne bileyim chia tohumları ve sadece böyle işte sıfır yağlı pilavlar falan diye düşünüyordum. Şu an hiç öyle düşünmüyorum. Hani işte o düşüncemi değiştirdim. Pilavı yağlı da yiyebilirim. Ama ne kadar yediğime bağlı. Yani yiyorsam zaten ben o pilavı yağlı yiyeceğim. Ya o pilavın yağsız pilav çok kötü tadı. O pilavı da yağlı yiyeceğim. Tavuk göğsünü mesela yağsız yapıyorum. Yanında tavuk varsa. İşte köfteyi daha az yağlı. İşte yanında bulgur pilavı olabilir. Olabildiğince az ekmek ama hiç ekmek mi? Ya ben simiti çok seviyorum mesela. Yiyeceğim ya o kahvaltı simiti yiyeceğim o gün. Ama ertesi gün yemeyeceğim. Ondan sonraki gün de yemeyeceğim. Ay canım hamburger mi istedi? Diyorum ki tam cumartesi günü hamburger yiyelim. Mehmet'e de alıştırmaya çalışıyorum. O da öyle şey yaptı. Yani böyle fast food bir şey yiyeceksek onu da yiyeceğim yani. Zaten çok güzel bir şey hamburger. Ama her gün yiyince zaten her gün yiyince güzel de değil. Ve her gün yiyince de işte kendimi beğenmiyorum. En güzeli haftada bir gün kendimize böyle kaçamaklar yapmak. O bir gün çok da güzel geliyor. Çok da tatlı geliyor. Ve hafta içinde de diğer şeyler aramıyorsunuz. Ve vücut buna alıştıkça artık canı sürekli de onu çekmiyor. Yani eskiden daha çok böyle fast food şeyler işte patatesin kokusu falan çok gelirdi. Patates de yiyorum bu arada. Hani bunlar niye söylüyorum? Kendim yanlış düşünmüşüm. Ben sanırım ki patates yersek diyet diye bir şey olmaz ve o diyet bozuldu. Hayır ya o patatesi ye sadece çok yeme ve işte evde yapılmış bir patates olsun. Yani dışarıdaki bir yağla kızartılmış böyle içi yağda vıcık vıcık değil de kendin patatesini kızart.
Ye, yanında da yağsız bir köfte ye. Ama o patatesi ye, onun tadını al yani ki canın sürekli onu istemesin. Bu patatesi yiyene kadar çünkü başka şeyler yiyeceksin. En sonunda da diyeceksin ki of benim canım çok patates istemişti. Dağ gibi patates yapıp yiyeceksin. O yüzden benim tarzım bu şekilde ve oturttum. Gerçekten oturttuğum için bu videoyu çekiyorum. Çünkü hani oturtmasam bu videoyu tam bunları söylersin de yapmıyorsun, uygulamıyorsun. Yani şu an hem uygulayabildiğim için hem spor tarafında hem işte kanlarıma baktığım, evet hepsi bir araya gelince gerçekten hayatında bir değişiklik oluyor. Bunu da fark ediyorum ki beni gören herkes fark ediyor. Şöyle aslında aynı kilodayım. Çok bir kilo vermedim. İşte 54-55'tim. Şu an 53-52 arasında gidip geliyorum. Hani 1 kilo falan vermişimdir yani. Çok değil. Ama hem dış görünüş fark ediyor hem yediklerim, seçimlerim, bir şeylerin fark ettiği için bir incelme oluyor. Normalde de 55 kilo zaten çok kilolu. Hiç kimse hiçbir zaman kilolu bir kız değil. Ben her zaman zayıf bir kız olarak anlıyordum ama hani o ilk gördüğünde sen incelmişsin, zayıflamışsın, ilgilerini çekiyor insanların. Bunu söylüyorum yani aşırı kilo vermedim ama evet bir şeyler değişti diye. O yüzden sizinle de paylaşmak istedim. Bir de bel inceltme videosu çekmek istiyorum. Çünkü aynı kiloda yani daha önce yine 53 kiloda olmama rağmen belim 75 santimdi sanırım ölçmüştük. Şu an 73 santimdi. Şu an 64 falan geliyor. Yaklaşık 9 santim inceldi. Onunla ilgili de ayrıca bir video çekeceğim. Çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Ona da ayrı bir video çekerim. Instagram'a da çekmeyi planlıyorum. Yine uzun uzun anlattım. Ayrıca sorularınız varsa yazın. Ben onları da cevaplarım. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.